Şimdi size daha önce hiç anlatılmamış çok özel bir sırdan bahsetmek istiyorum. Çekim yasasının gerçek formülü. Bildiğiniz üzere öznelliğimiz yani saf düşüncelerimiz nesnel gerçekliğimizi yaratır. Bu nedenle şu an ifade etmek istediğim şey çekim yasasının yani bu kuantum olayının denklemi. Şimdi size bunu açıklamaya çalışacağım. Burada görmüş olduğunuz formülde Q kuantum alanındaki mevcut realitemizi ifade ediyor. A harfi ise dikkatin kalitesini yani dikkati, odaklanabilme gücümüzü ifade ediyor. E enerji yani tezahür için ne kadar enerjiye ihtiyacımız olacağını. C ise şimdiki benliğimiz ve ideal benliğimiz arasındaki farkı. Yani şimdiki durumumuz ve gelecekte arzu ettiğimiz durum arasındaki fark ve bu farklılıklar arasındaki düşünceyi ifade ediyor ki en kompleksi bu. T ise zaman. Yani tezahür ettirmemiz için gereken zaman ne kadar? Bu zamansa realitemizin esnekliğine bağlı. Yani katı bir tutumda değişmez olduğunu düşündüğümüz tutumlarda bu süre zaman çok daha uzunken realitenin daha esnek olduğu durumlardaysa bu süre çok daha az olacaktır. Ve hız demek tezahürün ne hızla gerçekleşeceği. Şimdi bunları birazcık teker teker açıklamaya çalışalım. Bu değişkenlerden biri Q. Bu kuantum alandaki realitemiz. Dikkatimizin enerjiyle çarpımı olan A ve E'ye bağlıdır. Tezahür için A'nın dikkatimizin kalitesi tarafından belirlenen bir sabit olduğunu ve 3 değer alabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunu daha iyi anlamak için bu dikkatin ne olduğuna bakalım. Öznel olarak dikkat 3 ana türden oluşur. Bunlar olumlu, olumsuz ve nötr dikkattir. Olumlu dikkat bir şeyi olumlu bir şekilde gözlemlemek ve ona karşı olumlu tutum benimsemektir. Nötr dikkat her şeyi gözlemleriz ancak üzerinde fazla bir etki yaratmayız. Olumsuz dikkat ise hoşlanmadığımız şeylere odaklanır, korktuğumuz ve negatif hissettiğimiz durumlarla ilgileniriz. Bu dikkat türleri düşüncenin kalitesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu üç nitelik bir değişken olan A'yı belirler. A değişkeni artı 1, eksi 1 veya 0 yani nötr değerini alabilir. Bu A değişkeni artı 1 olduğunda kuantum olayının denklemi pozitif sonuç verecektir. Eksi olduğunda eksi sonuç verir. Nötr olduğunda ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmez. Yani örneğin ayda 50.000 geliriniz var ve 250.000 lira kazanmak istiyorsanız bu hedefe ulaşmak için gereken enerji dikkatinizin kalitesine bağlı olan A değişkeni tarafından belirlenir. Şimdi E'ye bakacak olursak E bu olayı tezahür ettirmek için gereken enerjiyi ifade eder. İstek, arzu ne kadar büyükse enerji de o kadar büyüyecektir ve tezahür daha hızlanacaktır. Bu kuantum olayının tezahür ettirmenin süresi C delta t adı verilen bir değişkene bağlıdır. Bu değişken kuantum olayının hedefini belirlemek için gereken süreyi ifade eder. C şimdiki olduğumuz durum ile gelecekte olmak istediğimiz durum arasındaki farktır ve hedefin karmaşıklığına bağlıdır. Delta t ise hedefe odaklanmamız gereken süreyi belirtir demiştik. Bu süre hedefin ne kadar uzakta yani bizden ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak değişir. Son olarak V hızı belirtir. Bu da arzumuzun ne kadar hızla tezahür edebileceğini ifade eden bir semboldür. Bu hız faktörü şu an olduğumuz ve ileride olmak istediğimiz durum arasındaki fark ne kadar az ise tezahür o kadar hızlı olacaktır. Ama şimdiki olduğumuz durum ve aradaki fark, gelecekteki istediğimiz arzu arasındaki fark ne kadar büyükse hız o kadar yavaşlayacaktır. Şimdi kuantum olayını tezahür ettirmek için gereken süre, hedefin karmaşıklığı, verilen enerji, dikkatimizin kalitesi ve bütün bunlar arasındaki ilişkiye bağlıdır. Formül bunu açıklar esasında. Çekim yasasının gerçeğini anlamayı kolaylaştıran bir formüldür bu. Ve belli hedeflere ulaşmak için hangi girdileri nasıl kontrol edebileceğimizi gösterir. Dikkat, enerji,
odaklanma ve bu bağımsız değişkenleri kontrol etmek gerçekliğimizi yaratmada ustalaşmamıza yardımcı olacaktır. Bu formülle ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyarsanız yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik sevgiyle kalın. Ben Teknonine.